Velayetin nezi nedir? Kaldırılması nasıl yapılır? Velayetin değiştirilme sebepleri nelerdir? Velayet görevinin kötüye kullanılması. Bu ne anlama geliyor? Yani genel anlamda ne için söyleniyor bunlar? Bir haftalık aradan sonra yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu hafta velayetin nezi davasını konuşacağız. Melek Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Velayetin değiştirilmesini, yani boşanma davası bittikten sonra velayetin verilen kişiden alınması ya da velayetin kaldırılması, bunu konuşmak isteriz. Evet. Hızlıca konuya giriyorum. Velayetin nezi nedir? Kaldırılması nasıl yapılır? Bu konuda nasıl ilerlenecek? Şimdi şöyle bir boşanma davası oluyor, anlaşmalı ya da çekişmeli. Çocuğun velayeti taraflardan birine bırakılıyor, anne ya da babaya bırakılıyor. Evet. Şimdi burada göz önünde bulundurulması gereken husus hakim tarafından çocuğun üstün menfaati. Çocuğun üstün menfaati nedir? Çocuk kiminle kendini daha iyi hissedecek, rahat hissedecek? Bu şeyden mi bahsediyoruz? Boşanma davası bitti, velayeti anneye verdi mesela. Yok, yani, ben genel anlamda, evet. önce genel anlamda velayet hususunu Evet. anladım. Neye göre belirlenir? Anladım. Öncelikle kısaca ondan bahsedip ondan sonra velayet hangi durumlarda kaldırılır Evet. ve diğer tarafa bırakılır, o hususa da değineceğiz. Anladım. Yani çocuğun üstün menfaati sarsıldığında velayetin değiştirilmesi mümkün. Yani anlaşmalı olarak boşandı taraflar, velayet anneye bırakıldı. Ama anne çocuğun velayetini gereken ölçüde, gerektiği gibi yerine getirmemekte. İlgilenmiyor Çocukla ilgilenmiyor. Çocuk yani hep babada oluyor ya da anneanne de oluyor. Anneanne bakıyor. Ya, anneanne de bakabilir. Hani o Evet. da çok şey değil ama okuluyla ilgilenmiyor, eğitimiyle ilgilenmiyor, Sağlığıyla, evet sağlığıyla ilgilenmiyor, işte arkadaş ortamıyla ilgilenmiyor. Çocuk ihmal ediliyorsa velayet değiştirilebilir. Baba talep ederse eğer velayetin kaldırılıp babaya bırakılmasını isteyebilir. Ya da tam tersi velayet babaya bırakılmışsa anne için de aynı şeyler söz konusu. Anladım. Peki velayetin değiştirilme sebepleri nelerdir? Yani kısaca bunlardan bahsedersek. Tabii çok fazla neden vardır ama hani kısaca ana başlıklar altında nedenlerden bahsedebilir miyiz? Velayet kendisine bırakılan tarafça diğer tarafla çocuğun görüştürülmesi engelleniyorsa ya da velayet kendisine bırakılmayan ebeveynin. Ya bu nedir? Velayet anneye bırakıldı. Babayla kişisel ilişkinin tesis edildiği günlerde yani o görüşme engelleniyorsa ya da işte babaanne, işte hala, işte anne tarafı oluyor olmuyor. İşte amca. Çocuğun velayet kendisine bırakılmayan tarafla görüşmesi engelleniyorsa kişisel ilişki tesis edilmiş günlerde bu velayetin kötüye kullanıldığı anlamı taşıyor. Evet. Ya da işte velayet kendisine bırakılan taraf çocuğu terk etmişse, ihmal etmişse bu durumlarda da yine velayetin değiştirilmesi söz konusu olabiliyor. Evet. Anneye bırakıldı. Anne başka bir şehre taşındı. Çocuğu bıraktı işte anneanneye ya da işte bakıcıya bazen bırakılabiliyor. Yurt dışına gidecek bazı günler, 15 gün yurt dışında, 15 gün Türkiye'de. Ya da gece çalışıyor ve gece çocuk yalnız kalıyor. Bu kendi davalarımızda da karşılaştığımız hususlar bunlar. Gece çalışan bir müvekkilimiz vardı, nöbet. Doğru, güvenlik görevlisi. Evet, güvenlik amiriydi. Gece de çalışması gerekiyordu. Gece çocuğa bakabilecek herhangi kimse olmadığı için velayet babaya bırakılmıştı mahkeme tarafından. Bu tarz durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Ölüm gibi durumlarda da kendiliğinden mi geçer o zaman peki? Kendiliğinden ya da talep halinde geçebiliyor. Peki çocuk annede, anne yeniden evleniyor. Bu tek başına velayetin değiştirilmesi sebebi değil. Annenin ya da babanın, yani velayet kendisine bırakılan tarafın yeniden evlenmesi salt velayetin değiştirilmesi anlamına taşımıyor. Genellikle böyle taleplerle bize de başvuruyorlar. Evet, evlendi. İşte anneye bıraktım ama işte anne evleniyor, ben çocuğumu istiyorum diyor babalar genellikle. Yani burada babanın tabii endişesini de anlayabiliyorum. Yani ben de bir anneyim ve babanın böyle bir durumda neler düşündüğü, aklına neler gelebileceğini anlayabiliyoruz. Yani insanen düşündüğünüzde zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Ama yani annenin evlendiği kişiyle çocuk arasında bir... Peki mahkeme burada neyi inceler? Yani kadın evlendi. Biz de baba adına açtık davayı. Mahkeme burada salt kadın bir adamla evlendi diye
çocuğun velayetini babaya vermeyeceği göre Vermiyor. vermesi için neyi inceliyor? Neyin Vermesi değişmesi için olması? çocuk orada huzurlu mu? Öncelikle ona bakıyor. Evet. Yani çocukla annenin evlendiği kişinin ilişkisi nasıl? Yani acaba istiyor mu? Evet. Annenin ya da babanın evlendiği ikinci eş. Çocuğu istiyor mu? Çocukla bir iletişimi var mı? Ya da Çocuğun menfaati etkileniyor mu? etkileniyor mu? Evet. İşte bazen istismar söz Evet. konusu olabiliyor. Ya İşte da anne şiddet çocukla söz- artık ilgilenemiyor. Başka çocuklar da var. Ha işte yani ya da babanın ya işte ya ikinci eşin başka çocukları Evet. varsa o çocuklarla işte velayet kendisine bırakılan tarafın çocuğu bir çatışma var mı? Onlarla bir iletişim Evet. kurabiliyor mu? Ya birçok şey bir arada incelenebiliyor ve burada önemli olan çocuğun üstün menfaati, çocuğun kendini orada nasıl hissettiği, o evde, orada kalıp kalmak istemediği, yani yaşına göre tam büyük çocuklara hakim de dinliyor. Mahkemede de çocuğun beyanı alınabiliyor. Yani salt evlenme velayeti değiştirme anlamına gelmiyor. Peki her zaman bu velayetin değiştirme davalarında duyuyoruz. Velayet hakkının ya da velayet hakkı değil de velayet görevinin kötüye kullanılması. Bu ne anlama geliyor? Yani genel anlamda ne için söyleniyor bunlar? Velayet kendisine bırakılan taraf bu ya kendisine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmiyorsa velayeti kötüye kullandığı anlamına geliyor. İstismar şeklinde olabiliyor. İşte az önce bahsettiğim karşı tarafla görüştürmeme şeklinde olabiliyor. Bu durumlarda velayetin kaldırılması talep edilebilir. Burada görevli ve yetkili mahkeme hangisidir? Görevli mahkeme aile mahkemeleri, yetkili mahkeme ise taraflardan ya da ilgililerden herhangi birinin olduğu yer mahkemeleridir. Anladım. Belli bir burada yetki söz konusu. Bir hususu daha söylemem gerekiyor burada unutmadan. Evet. Şimdi taraflar anlaşmalı boşanma davası yoluyla boşanıyorlar. Bazen oraya belli maddeler koymak istiyorlar. Hani avukat yardımı alan ya desteği alan kişiler zaten hani bunu avukatları tarafından uyarılıyor ama eğer kendiniz böyle bir protokol hazırlayacaksanız bazı orada cümleler geçersiz. Mesela taraflardan birinin evlenmesi halinde velayet diğer tarafa bırakılacaktır. Bunun herhangi bir hükmü yok. Evet. Bu şekilde ya bir aslında sınırlama... mahkemeler bunu kabul etmiyor ama kimse uğraşmamak için. Ya bazı mahkemeler dikkat etmiyor. Şey yapabiliyor, geçirebiliyor onu. Protokolün aynen onaylanmasını diyebiliyor. Gözden kaçabilir ama bu geçerli bir söylem değil. Değil aynen. Ya da ileride velayetin değiştirilmesi davası açılamaz gibi. Evet. Yani çocuğun menfaati söz konusuysa yani burada açılması bile her zaman. gerekirse bununla ilgili Kamuda tabii. Evet, öğretmenin ihbarıyla bazen ihbar, rehber öğretmenler ihbar ediyor. Evet aynen. Tabii. Ya da bir davamda benim başıma geldi. Velayet işte bana talepte bulundu müvekkil. Velayet işte 2 yıl babada kalacak, 2 yılın sonunda anneye geçecek. Yani 2 yıl ben kendimi toplarım. Böyle bir şeydi mahkeme kabul etmez. Ben kabul etmedim. Israrla protokole yazmam istendi. Ben dedim ki yazıyorum bunu ama hakim zaten kabul etmeyecek. Bu geçerli bir protokol. Çocuk oyuncak değil yani. Kesinlikle öyle. Yani bu zaten anlaşmalı boşanma davalarında da mahkeme hakiminin velayet müdahale hakkı var. O zaten geçerli bir hüküm değil. Yine de yazdırmışlardı. Mesleğin ilk başlarıydı. Evet. Uyarıma rağmen yine yazmam istenmişti. Hakim tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Bunu kaldırmanız gerekiyor protokolden diyor. Tarafları da uyarmıştı. Yani orada anlaşmalı boşanma protokolüne yazılan bu tarz hükümlerde herhangi bir anlam ifade etmemekte. Geçerliliği yok. Melek Hanım, cevaplarınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.